birlikte. Galibiyet sonrası tabii ki keyifliyiz. Morallerimiz yüksek. Konya deplasmanından 3 golle, 3 galibiyetle geldik. Gollerden birisini de Samuel attı. Hepsini konuşacağız. Öncelikle karşılaşmayı, galibiyeti nasıl değerlendirir, neler söyleyecek? First of all, welcome. After the victory, we are all happy. We scored three goals and we get 3 points. And you scored your first goal. We will talk about this. But what would you like to say about the match, first of all? I think we started very well from the start. We played fast and the way we pressed was very fast and we forced them to make mistakes. And I feel the first 20-30 minutes we played so well and we got the 2 goals, and from there I think we had confidence to keep going. But I thought that we slightly sat back and invited pressure. But that's how football is normally, when you're leading and winning away, you normally sit back. And it was just more of, keeping concentrated and making sure we didn't concede. And when we got the 3rd goal, that was a huge relief. And I think as a whole, the team played well. And now we can take this to use this as confidence for the next game. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok hızlı başladık. Baskı yaparken çok hızlıydık. Rakibi hataya zorladık. İlk 20-30 dakika gerçekten bizim için çok iyiydi ki bu sürede de 2 gol bulduk. Bu da tabii ki bize özgüven kazandırdı. Tabii ki skor üstünlüğünü elde ettiğimiz zaman birazcık geri çekildik. Bu da rakibin baskılı oynamasına sebep oldu. Fakat futbolda bu tarz şeyler normaldir önde olduğunuz zaman. 3. golü de bulduktan sonra zaten rahatladık. Konsantrasyonumuzu bozmadık. Gol yemememiz önemliydi. Herkesin iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maçın bir sonraki maçlar için özgüven kazandırması önemliydi. Kesinlikle. Özellikle evimizde oynadığımız son Antalya maçında berabere kaldıktan sonra dediği gibi deplasman galibiyeti özellikle önemliydi. Saha içerisinde gollerden sonra da çok güzel görüntüler vardı. Takım sürekli bir araya geldi. Gol sevinçlerini, o anları bir arada paylaştı hep birlikte. Sonrasında da tabii ki soyunma odasında, otobüste, uçakta devam eden o güzel görüntüler vardı. Bunlar için neler söyler? Of course, it was important to win an away game after the draw that we got against Antalyaspor. Also, the goal celebrations were very beautiful. The whole team was celebrating the goals together. Also, the atmosphere in the dressing room, in the bus, also on the plane, it was very beautiful. What would you like to say about those? Yeah, I mean, when I first signed, the first thing I said about the club was the passion that I've seen throughout my time here is different compared to what I've seen in England especially. And even if we don't win games, even if we lose games or draw games, the bond within the whole team is so close and everyone's so together. And I feel like, especially when we go to away games, the constant Fenerbahçe music and songs and everyone's singing, it's showing chemistry amongst not just the players, but like the staff and the coaches and everyone's together. And that's a big thing, having that as a trait for any club. And little stuff like that, you use that as weapons, and that's one weapon you can use for us to make our achievements where we need to win the league, and stuff like that are very, very huge for us. And I feel like all the players, especially when I've been here, they've all been so welcome to me, and they made me feel like I'm home. And that just gives me, confidence in myself and makes me want to express myself and show everyone what I can do. And it's been good so far. Buraya ilk imza attığım anda da söyledim. Bu kulübün tutkusu gerçekten çok farklı. Bunu buraya geldiğimde de gördüm. Gerçekten İngiltere'de oynadığım kulüplere kıyaslayamam. Sadece galip geldiğimizde değil, kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda bile takım içindeki bağ gerçekten çok kuvvetli. Deplasmana gittiğimizde dediğiniz gibi herkes Fenerbahçe marşları, şarkıları söylüyor. Bu da takım içindeki kimyayı gösteriyor. Sadece oyuncular değil, takım çalışanları, hocalarımız hep birlikte bu atmosferi yaratıyoruz. Gerçekten çok büyük bir şey bu bence. Bunu biz bir silah olarak kullanabiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedefler, ligi kazanmak ve benzeri bütün gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizde bizim için büyük bir silah bu. Gerçekten buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve kendimi hep evimde hissetmemi sağladı takım arkadaşlarım. Bu da bana özgüven verdi ve kendimi göstermek için daha çok istek verdi.
Evet, kendisi de söyledi. Transferinden sonra yaptığı açıklamalarda da gelişmekte olan bir futbolcu olduğunu, Fenerbahçe'ye hem kendi gelişimi hem de takıma katkı sağlamak için geldiğini söylemişti. Süreç gerçekten benim gördüğüm kadarıyla istendiği gibi ilerliyor. Kendisi de yorumlayacaktır bunu Sinan. Hem kendi gelişimine hem de takımın işte baktığımızda sahaya koyduğu oyun, takımdaşlık, birlik, beraberlik bunlardaki son durum nasıl? Bunlar için neler söyler? So when you first came here, you said that you're here to develop, also contribute the team as well. So we are going, we see that it's going as you wish so far. How would you like to, what would you like to say about yourself, your development, and the team spirit that we have? I feel, especially with the way we play, we're a team that we press high and we have most of the ball against most teams, and the more we have the ball, the more I can have the chances to express myself. So as an overall, I think that I've done well so far, but with my expectations, I take every game like it's a final for me, and if I feel like I haven't played well, it takes me a long time to get over it, and that's something that even my old coaches in QB have said that. So that's something for me personally that I think I need to improve on. Not taking every game too much, and I feel like, especially the last game, I really wanted to express myself and show how good I can be, and I feel like I've showed glimpses, and I still think that there's still a lot more I can show. It's just more of now just being confident and just doing what I know I can do and believing in myself, and I feel that comes with the players as well that I'm playing around with. They've all made me feel so welcomed, and pushing me and making me believe that there's a reason why Fenerbahçe signed me. So it's more of now for me to express myself and do it on a weekly basis. And I feel for me it's more of having that consistency and doing it game by game and showing that development game by game, and those are things I speak with the coach. Just things of focusing, and if I have a good game, don't let the next game be a bad game. Keep improving, and that's the development that I believe I can have here at this club. Oynadığım maçlarda da şunu hissediyorum. Önde bastığımız zaman ve topa hakim olduğumuz zaman tabii ki kendimi daha fazla gösterme şansım oluyor. Çünkü topa ne kadar sahip olursak ben de kendimi o kadar iyi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu ana kadar da iyi bir iş çıkarttığımı düşünüyorum. Ben her maça final maçı gibi bakmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımı düşündüğüm zaman aslında onun üstesinden gelmem biraz zaman alabiliyor. Aslında bu geliştirmem gereken bir özelliğim. Daha önceki oynadığım takımlardaki hocalarım da bunu bana söylüyordu. Bu geliştirmem gereken bir özelliğim. Son oynadığımız maçta da ben kendimi göstermek istedim. Dediğim gibi özgüvenli olup her zaman kendime inanmam lazım. Takım arkadaşlarım da her zaman beni çok iyi bir şekilde motive etmeye çalışıyor. Kendime inandırmaya çalışıyor. Tabii ki Fenerbahçe beni buraya transfer ederken bunun bir sebebi vardı. Benim gelişimime inandıkları için beni buraya getirdiler. Ben de her hafta üzerine koyarak gelişerek devam etmek istiyorum. İstikrarlı olmam gerekiyor ve maç bakmam gerekiyor. Bu konuları zaten hocamızla da konuşuyorum. Bir maç iyi oynadıktan sonra bir sonraki maç kötü oynamak değil. Benim amacım her zaman maç üstüne koyarak ilerlemek. Ve Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü attı. İngiltere'de attığı goller vardı. Fenerbahçe formasıyla da golle tanışmış oldu. O golü bize anlatabilir mi? Biz ekranlarda, maçta, stadda izledik, gördük. Ama saha içerisindeki o pozisyonların gelişimi, ilerleyişi ve gol olduğu anı ve sonraki sevinç kısmını onun ağzından dinlemek gerekirse nasıl özetler? So you scored your first goal with Fenerbahçe. Of course we have seen it from the tribunes, but can you describe us how was it, the build-up of the goal and also the celebration as well? The day before the game, I spoke to one of the coaches, and he was just telling me of try and run in behind more rather than get to feet. And when the game, obviously in the game now, when Pokas had the ball, I know Pokas is one of the players that can find me, with his quality. So it was just me of now being smart and making the right move and having the right timing. And I normally run from the outside, but I saw that
there was space in the inside, and I thought, let me get there as quick as possible. And obviously, you know, with a player like Pelkas, he found me, and it's more of now me to, you know, keep composed and try and get that goal and put that in the back of the net. And I felt like I did that. I felt like, and obviously, it all happened so quick. You know, I think I had like almost like 2-3 touches before I had to shoot and score. And yeah, when it went in, it was such a big relief. You know, when I scored, till now I can't really remember what I did because everything happened so quick. You know, it's something that I really wanted to do, get my first goal, and for me to score, you know, it was a great relief. And you know, I could see it with the players as well. Everyone was so happy for me to score. And you know, one thing I do remember is just kneeling down and praying to God. You know, because you know, I pray to God. I try to pray to God almost every day, and I feel like every goal I score is a blessing from God, and I have to repay and say my thank you. So, yeah. Maçtan önce hocalarımızdan biriyle konuşmuştum. O da bana aslında rakip savunma arkasına daha çok koşmam gerektiğini, topu sürekli ayağıma istememem gerektiğini, o tarz savunma arkası koşuları daha fazla denemem gerektiğini söylemişti. Pelkas topu aldığında biliyordum ki o bu tarz paslar atabilecek kalitede bir futbolcu. Benim orada yapmam gereken akıllı olup doğru anda doğru hareketi yapmam gerekiyordu. Normalde ben daha çok kenarda açık kanat bölgesinde koşu yapıyorum. Fakat o pozisyonda merkezde bir boşluk gördüm ve hemen oraya koşmalıyım diye düşündüm. Pelkas'tan pas aldıktan sonra da soğukkanlı bir şekilde, sakin bir şekilde topu ağlara yuvarlamam gerekti. Çok çabuk gelişti açıkçası. Topa çok fazla dokunamayıp hemen vuruşu yapmam gerekiyordu. Golü atmak benim için gerçekten büyük bir rahatlama duygusuydu. Çok fazla hatırlamıyorum o anı açıkçası. Çünkü çok çabuk gelişti ama gerçekten çok rahatlamış, çok mutlu hissettim o anda. Gol sevincinde de herkes gerçekten çok mutluydu. Herkes benim gol atmış olmamdan dolayı çok mutluydu. Bir de hatırladığım bir şey var. Yere eğilip Tanrı'ya şükrettim. Çünkü ben her zaman Tanrı'ya teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Gol attığım maçlarda da bunu yapıyorum. Evet. Bir kez daha tebrik ederim gol için. Hocayla arasındaki konuşmayı Pelkas duymuş gibi sanki. Çünkü onun böyle içeriye doğru kat etmesini biraz bekledikten sonra topu önüne yuvarladı. Maybe Pelkas heard about the conversation that you made with the coach, so that because like he seemed like he was waiting for you to make that run inside. Maybe he heard about this conversation. maybe, but you know, it's runs I need to do a lot more. You know, I feel like I don't do it that much. I don't do it enough, and you know, for once I've done it and it paid off. So now obviously I can learn from this and do more runs and you know, get in those attacking positions where I can put myself in an opportunity for me to score. Bu tarz koşuları aslında daha fazla yapmalıyım. Yeteri kadar yaptığımı düşünmüyorum. Dünkü maçta yaptığım karşılığını da aldım. Aslında bundan ders çıkarıp öğrenmem gerekiyor. Daha fazla bu tarz koşuları yapıp gol pozisyonuna girmem gerekiyor. Harika, goller devam edecek. Bizim bundan hiç şüphemiz yok. Pelkas demişken, Pelkas da gerçekten hepimizi çok korkuttu. Maç içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrası hastaneye gitti. Neyse, durumu gayet iyi. Takım arkadaşıyla ilgili neler söyler? Çünkü gördü, yaşadı, hissetti. Neler hissetti o an? So, of course, we were afraid because Pelkas went to the hospital yesterday, but thank God he is okay now. So you were there, you saw the action. What would you like to say about your teammate? Obviously, it's not good to ever see someone in that situation, even if they're my teammate or not. So obviously, when it first happened, you know, not just me but everyone, you know, everyone was fearing for him and scared to see, to find out what the situation was. But I mean, obviously, we all found out that he's okay and there's nothing that was that serious. It was a big relief, especially when you know he's one of our main players. You know, he's a big player for us, so we can't afford to, you know, miss or like not have our best players at times like this, especially, you know, when the title is so tight with, you know, us and the other two teams that are trying to win. So we need to have our best players, and for us to know that he's, you know, he's okay now, it's a big relief. And you know, with the win and with him also in selection for the next game, you know, we all have confidence now to just go ahead to the next game and get that win again.
Tabii ki bir insanı öyle bir durumda görmek hiç hoş bir durum değil. Takım arkadaşınız olsa da olmasa da o an herkes gerçekten çok korktu. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Fakat daha sonra onun iyi olduğunu görmek gerçekten hepimizi çok mutlu etti. O takımın ana oyuncularından, iyi oyuncularından bir tanesi. Özellikle bu sıkışık dönemde bu tarz oyuncularınızın yokluğu hiç iyi olmuyor ki diğer rakibiniz olan iki takım da maçlarını kazanmak istiyor. Dolayısıyla onun iyi olması gerçekten bizim için büyük bir mutluluktu. Hem ona hem maça sevindik. Bir sonraki maçlar için özgüven kazandık. Bir sonraki maçlar için özgüven kazandık. Evimizde Gençler Birliği'ni konuk edeceğiz. Evimizde daha çok kazanmamız gereken bir durumdayız da. Çünkü ligin sonu da yaklaşıyor. Bundan sonra puan kaybetmemek gerekiyor. Ligin bundan sonraki kısmı ile ilgili neler söyler? You said like we gained self-confidence for the following matches. Now we will play against Gençler Birliği at home. Of course, we have to win more in home matches because we are in the last period of the league. So, what would you like to say about the rest of the league? I think for me personally, I think we should focus more on ourselves, not really worry about, what the other teams are doing. Obviously, we look at the table and see where we're at, but I feel like if we focus on ourselves and, keep playing the way that we should play and we know how to play, then, us picking us points and, getting them wins, it just gives us more confidence to just keep going and hopefully, one of the other teams slips up and then we have our chance to win the title. But I just feel like we should just focus on ourselves and keep calm because there's still a lot of games to go and we shouldn't panic even if one of the results don't go our way because I feel like there's still so many games to go and you can see with this league, like 1 week one of the teams are dropping points and then the other week the other team is dropping points as well. So like I said, there's so many games to go. I think we should keep calm and just focus and take every game, step by step. Bence bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Diğer takımların ne yaptığına bakmadan tabii ki lig tablosundaki pozisyonumuza bakıyoruz. Ama bizim yapmamız gereken kendimize bakmak, nasıl oynamamız gerektiğini bilmek ve kendi oyunumuzu oynamak. Zaten puanları aldıkça da özgüven gelecektir diye düşünüyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedip önümüzdeki haftalarda puan kaybı yaşadığında tabii ki biz de şampiyonluk şansımızı arttıracağız. Şu anda bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor, sakin kalmamız gerekiyor. Panik yapmamamız gerekiyor. Çünkü hala çok fazla maç var. Her hafta her takım puan kaybedebiliyor. Bir bakıyorsunuz bir hafta başka bir takım puan kaybediyor. Diğer hafta başka bir takım puan kaybediyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken sakin kalmak, kendimize odaklanmak ve adım adım bakmak. Kazandığımız maçtan sonra tabii gol de attığı için maç sonu ki aslında genel anlamda da röportajları, paylaşımları sosyal medyada, televizyonlarda takip ediliyor. Taraftarlarımız tarafından da gerçekten sevilen bir isim. Onlar için neler söyler ve bu maçtan sonra yorumları takip etti mi, baktı mı, nasıl değerlendirecek bunu da? So our fans, they follow you on social media, they like you very much and what would you like to say about our fans and do you read the comments that they make about you on social media? Yeah, I read the comments, even my family read the comments as well. Sometimes it's in Turkish, so I have to translate it to see what they're saying. But most of them are, showing me so much support, and it just gives me confidence. When you see your own fans, just saying how good you are and how they believe in you, you just really want to prove them that what they're saying is true and what they're saying is right. So, even sometimes when I feel like I haven't played well, they make me feel like, keep going. We're still together, we're still behind you, and that's a nice thought and. It goes a long way, especially for me, because I feel like I'm a confidence player. I feel like when I have confidence, I can express myself and show my ability. And when you have, the fans that are constantly behind you and showing you support, only makes me, want to keep playing well and yeah. Tabii ki yorumları okuyorum, ailem de okuyor. Bazı yorumlar Türkçe olduğu zaman onu çevirmem gerekiyor. Ama gerçekten sürekli bana çok destek veriyorlar, bana özgüven veriyorlar, bana inandıklarını söylüyorlar.
Böyle bu tarz yorumlar aldığınızda da siz bu söylenenlerin doğru olduğunu kanıtlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunu göstermek istiyorsunuz. İyi oynamadığım zamanlarda bile her zaman arkamda olduklarını söylüyorlar. Tabii ki önümde çok uzun bir yol var ama ben özgüvenli olduğum zaman gerçekten kendimi çok iyi gösterebildiğimi düşünüyorum. Taraftarlarımız da devamlı olarak koşulsuz bir şekilde arkamda olduklarını hissediyorlar. Gerçekten benim için çok önemli. Peki bu maçtan sonra ailesiyle konuştu mu? Ailesi onu eminim ki tebrik etmiştir. O taraftan nasıl tepkiler var? So did you talk with your family after the match? I'm sure they congratulated you. So how were their reactions? Yeah, my family were obviously happy. My dad, he's a bit of a crazy guy. He takes every game seriously, and even if I was to score 5 or 6 goals in one game, he would still say that's not enough. He's someone that always wants me to keep working hard, and after every game, I analyze my game with him and see where I can improve on, and where I can make my weaknesses my strengths. So yeah, overall yesterday especially, my own family were happy, my sisters were all happy, for me to get my first goal, and now they're just telling me, make this a consistent basis, and make it week by week of me playing well and scoring goals or assisting. Tabii ki ailemle konuştum. Onlar da çok mutluydu. Babamla konuştum. Kendisi birazcık çılgındır açıkçası. Her maçı çok ciddiye alıyor. Bir maçta 5-6 gol atsam bile bana yeterli değil diyor. Her zaman çok çalışmamı istiyor gerçekten. Oynadığım her maçı birlikte analiz ediyoruz. Neleri geliştirebileceğimi konuşuyoruz. Ama genel olarak tabii ki bütün ailem çok mutluydu. Ablalarım çok mutluydu. Tabii ki bunu her hafta devamlı olarak yapmamı istiyorlar. Baba gerçek bir Fenerbahçe taraftar diyebiliriz. So we can say that your father is a true Fenerbahçe fan. Yeah, he is. He said to me, when he was young, he was living with someone, and that the person was a Fenerbahçe fan at the time, like a crazy Fenerbahçe fan. But he said he's lost contact with him. So he said that's the first time he was with someone that watched football, and they were together for a long time, and he used to watch Fenerbahçe games as well. So my dad's had support for Fenerbahçe before, yeah. Kesinlikle öyle. Babam gençlik yıllarında birlikte yaşadığı birinin olduğunu ve onun çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti bana. Tabii ki zaman geçtikçe kendisinin iletişim bilgilerini kaybetmiş ama birlikte çok fazla Fenerbahçe maçları izlerlermiş. Dolayısıyla babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı. Harika, müthiş bir haber bu da bizim için. Çok da mutlu olduk, sevindik. Bright, sakinliğini sürekli koruyan, sakin kalan ama aynı zamanda da eğlenceli bir yanı olan birisi gibi duruyor. Bize kendisini nasıl anlatır? Like you are always very calm, but we think that you are calm, but at the same time you are a very fun person. So how do you describe yourself? I feel like when I'm into a new environment, I'm kind of reserved and quiet. But I feel like once I get comfortable, then I can express my personality. With my friends, I've never been the loud one. I've always been the quiet one. So that's just how I am in general. Even in my family, my dad says I'm the most quiet one as well. So I feel like I'm quiet, but I'm someone that likes to listen and learn from the most experienced guys here, especially Luis. For example, today he was playing in in training today. And I was just looking at him and seeing how he demands any little thing, he demands from everyone, and just stuff like that I learn and try to take that and use those little things to improve myself, and yeah. Tabii ki yeni bir ortama girdiğim zaman önce biraz sessiz olurum. Tabii ki biraz daha rahat hissettiğim zaman, rahatladığım zaman kendimi gösteririm. Ama ben genellikle ortamdaki konuşkan, gürültülü kişi değil, sessiz olan kişiyimdir. Babam da her zaman benim sessiz olan olduğumu söyler. Birazcık aslında dinleyip öğrenmeyi seviyorum. Özellikle burada tecrübeli oyunculardan. Bugün mesela antrenmanda Luis Gustavo'yu izledim. Gerçekten en ufak şeyi bile herkesten talep ediyor. Onu görmek istiyor sahada. Bu da benim için gerçekten çok güzel bir tecrübe. Bu tarz şeyleri gözlemleyip öğrenmeye çalışıyorum. Evet, aslında bunu biz de gözlemliyoruz. Burada sizle birlikte, takımla birlikte olduğumuz için antrenmanlar zaman zaman maç sonrası kısa çalışma şeklinde geçiyor. Ama o
Antrenmanları çoğu zaman sonuna kadar takip ediyor. Arkadaşlarıyla bir arada oluyor. Bu da gelişimi için oldukça önemli. Bunu da hiç vazgeçmeden devam ediyor. Like we can observe it very well because sometimes the recovery group they finish earlier than the main group, but you stay on the pitch and try to watch the main group because you want to learn, so we can observe it as well. Yeah, I think that's also because, from young I've loved football, if I see anyone playing, if I was to walk around with my family and I see a few people playing football, I would go and watch 2-3 minutes of them playing football, it's just a thing I love, and like I said, it's things that I try to pick up on, and, any little thing that I feel that can improve my game, then, I'll try to learn from it. So, like I said, watching Louise, and not just Louise, but the other players as well, Ozan as well, just little stuff that I feel that, it might not be big, but it's something that, I can learn from, or take a different way in order for me to learn. Ben futbolu gerçekten çok seviyorum. Ailemle sokakta yürürken bile birkaç kişinin futbol oynadığını görsem bir durup 2-3 dakika izlerim mutlaka. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok seviyorum. Aynı zamanda antrenmanları izlerken de en ufak bir şey bile öğrensem futbolumu geliştirecek benim için önemli bir şey olur diye düşünüyorum. Sadece Luiz'i değil, diğer oyuncuları da, Ozan'ı ve birçok oyuncuyu izlemeyi seviyorum. Çünkü çok büyük bir şey olmasa bile benim oyunuma büyük katkısı olabilir. Ya da benim oyunumu nasıl geliştirebilirim diye farklı bir açıdan bakıp kendime hep çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Kısa hemen bir iki soruyla röportajı, programı bitirelim. Takımın en eğlenceli kişisi kim ona göre? So for you, who is the most fun player in the team? There's quite a few. I think Papi Cisse is very funny. I think he's a funny guy because he's probably the closest person in the team that can speak English. And sometimes when he says certain words, I'm just laughing because it's just so different from where I am. And I think there's so many, like Tiam's funny as well. Tiam's probably one of the ones that has made me feel the most welcomed. He's fun. Like, most of the players are fun. I think the Turkish players as well. Mert. He's crazy. He's just crazy. Every single time I see him, he's crazy. So yeah, there's a lot of fun players, but there are also players that have made me feel so welcomed. So it's been good so far. Aslında birkaç tane diyebilirim. Papi Cisse'yi sayabilirim. Kendisi gerçekten çok komik biri. Aynı zamanda tabii ki İngilizce konuştuğumuz için en yakın olduğum oyunculardan biri de o. Dolayısıyla ona çok gülüyorum açıkçası. Mehmet Tiam çok komik. Aynı zamanda o da beni burada en iyi karşılayan futbolculardan biriydi. Türkler de gerçekten çok eğlenceli ve komik. Mert mesela, o gerçekten çok çılgın, deli ama aynı zamanda çok sıcakkanlı. Gerçekten herkes beni çok iyi karşıladı diyebilirim. Mameli de aynı zamanda o da arkadaşı. Yanlış bilmiyorsam. If I'm not wrong, Mame is your roommate, right? Yeah. Ona bizim aracılığımızda bir mesajı olur mu şu an? So would you like to send him a message? Söyleyelim, izlesin. And we will tell him to watch. I don't really know what to say to that. Ne diyeceğimi bilemiyorum. I don't know. I don't know. Tamam, düşünelim, belki daha sonra bu mesajı iletiriz. We can think a little bit, then maybe we can send the message to him later. Yeah, that's fine. Tamam, çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Gerçekten yine her zamanki gibi samimiyetiyle, sıcaklığıyla bizle birlikte oldu. Sorularımızı cevapladı. Başarılar, gollerin devamı, galibiyetlerin devamını diliyorum, istiyorum ondan. Thank you so much. Thank you. Çok teşekkür ederim. Bugün Bright Osayi-Samuel bizle birlikteydi. Günün röportajını gerçekleştirdik. Gerçekten tüm samimiyetiyle keyifli bir röportaj geçirmemizi de sağladı. Kendisine, takımımıza başarılar dileyelim. Yine futbolcularımızla Günün Röportajı programında sizlerle birlikte olacağız. Onların tüm samimi duygularını sizlere aktarmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi diyelim. Sözlerimizi noktalayalım. Bir başka Günün Röportajı'nda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.